Dying Light 2015 yılında çıkışını yapıp oynayıp bitirdiğimde çok başarılı bir deneyim yaşatmıştı bana. Çok memnun kalmıştım. Tabii o zaman emektar laptopumun gücünün yettiği kadarıyla grafikleri kısa kısa anca oynanabilir bir hale getirip oyunu bitirmiştim. Ama o kadar tatlı geliyordu ki anlatamam. Donanım yetersizliği, imkansızlıklar doğrultusunda içindeki o güzel oyuncu ruhu sönmemiş, hala içindeki o ateşi korumaya devam eden oyuncu dostlarım beni eminim anlayacaktır bu konuda. Yıllar sonra oynayıp yeniden bitirdim ve tekrar o güzel hisleri, aynı duyguları yaşattı bana. Dying Light'ın çıkış yaptığı yıl çok ilgi çekmesinin bir yanı da ülkemiz Türkiye'de Şanlıurfa şehrimizin Harran ilçesinde geçiyor olması. Tabii oyunu oynayıp artık bilenler olduğu gibi bilmeyenler için de açıklamada bulunmak istiyorum. Fazla gaza getirmiş olmak istemem. Evet, oyun Harran'da geçiyor ama ortamlar olarak pek doğru yansıtıldığını söylemek zor. Biraz hayali bir ortam yansıtılmış diyebilirim. Aslında şu apartman bana biraz Toki evlerini anımsatıyor. Neyse efendim, karşılaştığınız karakter isimleri falan da bize yakın isimler kullanılmış oyunda. Daha sonraki yıllarda oyuna resmi Türkçe altyazı dil eklenmesi de biz Türk oyuncular için çok sevindirici bir durum oldu. Aynı zamanda oyunu indirimlerde çok uygun fiyatlara alabilirsiniz. Uzun süren, keyifli bir oynanış deneyimi sunuyor size Dying Light. Hikaye. Hikaye kısmına spoiler konusuna girmeden değinmem gerekirse, Harran'ın oluşan salgın nedeniyle karantina altında olduğunu öğreniyoruz. Harran'da hayatta kalıp yaşam mücadelesi vermekte olan insanların zamanı da her geçen gün azalıyor. Harran'da salgına yakalanmamış ve birlik olup direnmeye çalışan, mücadele veren insan topluluğunu anlatıyor Dying Light. Ana karakterimiz Kyle Crane, Küresel Yardım Çabası adlı bir yardım örgütünün bir ajanı. Bu yardım örgütü Harran'da hastalığın tedavisini bulunduran önemli dosyaları ele geçirmek için Harran'a gönderiyor. Ele geçirilen dosya ile birlikte virüse neden olan asıl kaynağın bulunması hedefleniyor. Harran'a indiğimizde aralarına karıştığımız merkez üstündeki insanlarla ana görev hedefimizin dışında zaman içinde bir bağ da kuruluyor elbette aramızda. Ana düşmanımız kötü adam Kadir Süleyman ile bol bol karşı karşıya geliyoruz. Yani hikaye kısmından daha fazla detay verip hala oynamamış dostlarımız için spoiler vermeyeyim dilerseniz. Bu şekilde özetlemeye çalıştım. Parkur mekanikleri, oynanış deneyimi. Şimdi oyunumuzun asıl odağı parkur mekanikleri. Bol bol koşup oradan oraya zıpladığımız parkur ortamı var haritada. Tabii Harran'da parkur ne alaka kardeşim diyenler için oyun karakterlerinden Bracken adında bir karakter var. İşte şu abimiz. Zamanında Harran'a parkur hocası olmak için gelmiş, yerleşmiş buraya. Zaman içinde yerel halkı da parkur yapmayı öğretmiş bu abimiz. Olayın gerçekçiliğine pek takılmıyorum, evet komik gibi geliyor düşününce. Yani yeri geldiğinde biraz serbestlik, dilediğiniz gibi dolaşmak mı istediniz? Görev yapmayı bir kenara bırakın, dolaşın dilediğiniz gibi. Oradan oraya atlayın, zıplayın, parkur yapın, zombi avlayın. Dying Light oyuncuya sıkılma fırsatı vermiyor, başında tutuyor. Bu çok tatlı olmuş, gerçekten başarılı bir durum. Takdir edilesi. Parkur mekanikleri, oyuncuya bırakılan çeşitlilik, özgürlük, zombi temalı oyun deyince Dying Light benim için listede üstlerde yer alır. Sanıyorum birçok oyuncu için de öyle olur. Oyunculara güzel bir deneyim yaşattığı için birçok konuda aynı fikirdeyizdir diye düşünüyorum. Oyunda bir de co-op oynama seçeneği bulunuyor. Tüm anlattığım bu oyun deneyimini arkadaşlarınızla birlikte bu dünyada gerçekleştirebilirsiniz. Açık söylemem gerekirse korku gerilim türüyle arası pek iyi olmayan birisiyim. Neden diye merak edenler için aslında cevap gayet basit. Korku türüne oldukça kendimi kaptırıp çabuk etkilenip gerilip korkan bir yapım var oldum olası. Bunu hiç de erkek adam ağlamaz, korkmaz düşüncesine bağlamayacağım. Gayet de yeri geldi mi korkar, yeri geldi mi duygulanırım arkadaş. Bunda utanılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zombi türleri. Oyunda yer alan bazı zombi türlerine değinmem gerekirse ben zombi temasına oldum olası çok ilgili birisiyimdir. Zombi teması beni her zaman cezbetmiştir. Haliyle The Walking Dead dizisinde olan sevgimi ve hayranlığımı da daha önceki videolarımdaki konuşmalarımdan ve kullandığım görsellerden fark etmişsinizdir. Dying Light'ta o güzel atmosferi çok güzel yansıtıp oyuncuya o güzel yalnızlığı, tekinsizliği, gerginliği başarılı bir şekilde aktaran bir oyun. Hele ki oyunun o karanlık çöküp gece olunca oluşan hali beni fena şekilde geriyordu. Neden mi? Yalnızca gece vaktinde ortaya çıkan Volatile, ecel denen lanet bir zombi türünün ortaya çıkması. Bu zombi türü öyle dayanıklı ve hızlı hareket ediyor ki gördüğünüzde isterseniz eceliniz üzerinize geliyorken son duvarınıza edersiniz. O sırada hayatınız flashbackler yaşayarak film şeridi olarak gözünüzün önünden geçer. İsterseniz de korkunun ecele faydası yok diye üzerinizde kullanabildiğiniz en etkili ekipmanları aksiyona girerek kullanırsınız. Ama birden fazla ecel üzerinize geldiyse yol yine görmekte olduğunuz o beyaz ışığa doğru emin adımlar atmaktan geçiyor.
Tabi. Evet, şimdi gece atmosferi ve bu bahsettiğim ecel atlı zombiler fena geriyor insanı. Biraz önce anlattıklarımın yanında eve yetişemeyip gece dışarıda mahsur kaldığımda stealth olarak çalılıkların arasında gizlenip sabah olmasını beklediğim anlar çok oldu. Fazlasıyla gergin anlar. Demolisher ve Goon denen şöyle tank gibi koca bir zombi çeşitleri var oyunda. Kodumu oturtan cinsten bu abiler. Birisi balyozlu, yakınındaysanız Thor gibi sizi fırlatır. Demolisher dediğim zombi daha da fena. Uzakta da olsanız zemini söküp size fırlatıyor ve eğer kaçamazsanız büyük hasar veriyor. Bu zombiler için benim nacizane size tavsiyem yanınızda çift el silahı balyoz bulundurun. Bu zombilere çok güzel hasarlar verebiliyorsunuz böylelikle. Ya da diğer bir seçeneğiniz tak diye ortamdan topuklama olayı. Bu bahsettiğim güçlü zombi türlerinin dışında daha basit zombiler yok mu diyenler için elbette var. Biter denilen her ortamda görebileceğiniz veya bazen toplu sürü halinde de görebileceğiniz basit sıradan zombiler bulunuyor. Bunları atlatmak veya etkisiz hale getirmek oldukça kolay. Yetenekler skill ağacı. Dying Light yetenekler konusunda bir oyundan beklediğimiz olması gerekeni yapmış. Gerçekten takdir edilisi. Açtığınız her yeteneğin size geliştiğinizi, yarar sağladığını fazlasıyla hissediyorsunuz. Bu gerçekten başarılı bir durum. Bir oyunda birçok oyuncunun olmasını beklediği bir durum. Vuruş hissi, silah çeşitliliği. Oyunu güzel kılan yanlardan birisi de akıcı animasyonlarla desteklenmiş oynanış deneyimi. Vuruş hissi yakın dövüşe girdiğinizde çok hoş hissettiriyor. Dövüş mekanikleri gerçekten keyifli. Hatta oyunda çok ilerledikçe hiç ekipman kullanmadan da parkur mekanikleri ve stealth özellikleriyle düşmanlarınızı alt edebiliyorsunuz. Oyunda makineli silahlar da yok mu diyenler için makineli silahlar elbette var. Ama bu makineli silahları her zaman kullanmak istemeyeceksiniz. Neden diye soranlar için çünkü çok ses çıkarıyorlar. Haliyle bu kadar ses çıkarınca da etrafınıza tüm sürüleri toplamanıza yol açıyor. Dying Light'in asıl odağı yakın dövüş silahları olmuş diyebilirim. Çok keyif alıyorsunuz yakın dövüşteyken. Uzak mesafeli ve sessiz indirmek için ok ve yay kullanmanızı tavsiye ederim. Ben oynarken bayağı kullanıyordum, çok işe yarıyorlar. Aynı zamanda attığınız okları da tekrar zombi üstünden toplayabiliyorsunuz. Çeşitli patlayıcı, zehirli gibi ok çeşitleri de var elbette. Oyunumuzda bir de craft seçeneği bulunuyor. Kullandığınız yakın dövüş silahlarında belli bir onarma hakkınız bulunuyor. Onarma hakkınız bittiğinde silahınız kırılmış oluyor ve etkisini yitiriyor. Bol bol yaptığınız lootlar ile yenisini yapabilir veya farklı silahlar craft edebilirsiniz. Craft olayı demişken biraz Far Cry 3'ten esinlenmeler var gibi oyunda. Craft ve bazı diğer mekanikler de anımsatıyor. Tatlı olmuş, güzel olmuş. Far Cry 3 canımızdır. Zaten çok severim Far Cry 3'ü. Ana ve yan görevler. Oyun oynarken çok keyif aldığım için neredeyse her yan görevi yaptım. Hem karakterinize gelişim anlamında yarar sağlıyorlar hem de yan görevlerle uğraşıldığını söyleyebilirim. Yan görevleri de çok es geçmeyin derim. Elbette bazı tekrar eden kısa görevler var oyunda. Görevi yapıp geçiyorsunuz. Hani bazıları çok öyle heyecan uyandırmayabiliyor. Ama bazı yan görevlere gittiğinizde ilgi çekici farklı bir hikayeyle karşılaştığınızı hissediyorsunuz gerçekten. Örneğin hemen aklımda kalan yan görevlerden birisine değinmem gerekirse burada bir araya girmek istiyorum. Büyük spoilerlık bir durum yok ama hala oyunu deneyim etmemiş, hani öğrenmek istemeyen, spoiler konusunda çok hassas kişiler olabiliyor. Onları kırmamak, üzmemek adına spoilerlı kısmı atlamak için ekranda görünen şu dakikaya ilerleyebilirsiniz. Bir apartmana gittim. Böyle anaokulu kreş tarzı bir ortam var. Çocuklar var, böyle tatlı tatlı oynuyorlar falan. Başlarında da yaşlı bir amcamız var. Onlarla ilgileniyor. Gittim, sohbet ettim onlarla. Sonra çocuklardan birisi apartmanın bodrum kat tarafında oyuncaklarıyla oynarken birdenbire ürkütücü sesler duyup kaçtığını anlattı bana. Zombilerin ve çetelerin dolu olduğu tekinsiz bir dünyada küçük çocuk neden öyle bir başına bodrum katında böyle oyuncaklarıyla oynuyordu, onu sorgulamadan konumuza geçersek, yazık, çocuk korkup kaçmış, oyuncaklar da o telaşla orada kalmış tabi. Yavrucuğum üzgün, derdini anlattı bana, yardım eder misin, oyuncaklarımı getirsen çok minnettar olurum dedi. Tabi dedim aslan parçası. Ben zalimlerin karşısında, garibanın yanında halk dostu Crane'im. Bunca zaman milletin ne derdini çözdük, senin derdini mi çözemeyeceğiz dedim. Gittim bodrum kata. Çocuk öyle anlatınca direkt zombi falan girmiş herhalde bir yerlerden diye etrafı kolaçan ederek ilerliyorum. Etrafta tuhaf bir sessizlik var. Bu sessizlik hiç de hayra alamet değil diye düşünüyorum bir yandan. Oraya bak, buraya bak derken kilitli bir oda buldum. Kilidi kırarak daldım içeri. Amanın, o da ne? Zombinin bir tanesini kilitlemişler buraya, besliyorlar. Tövbe yarabbim, bu nedir ya?
Sonra yukarıdaki yaşlı amcamızla konuştum. Bir öğrendim ki adamın eşi zombi olmuş, bu manyak da kapatmış kadını oraya, zombi haliyle orada besliyor. Ya ihtiyar, senin kafa iyice gitmiş bak diyeyim ben sana. Bodrum'da zombi olan eşini beslemek nedir lan? Çoluk çocuk var oğlum burada. Yani şimdi bu yan görev olarak verdiğim bir örnekti. Çok daha etkileyici, şaşırtan yan görevlerle karşılaşma şansınız var. Yan görevleri çok es geçmeyin diyorum. Görsellik, atmosfer. Çıkış dönemi için gayet güzel bir görselliğe sahip Dying Light. Bugün bile açıp oynadığınızda sırıtmıyor, hala çok hoş. Oyunda sarı tonlar hakim diyebilirim. Haliyle virüs dolu bir ortamda da çok güllük gülistanlık, her yerde çiçekler açmış bir ortam beklemek zor. Tekinsiz, ıssız gibi görünen zombilerle dolu bir ortam çok güzel yansıtılmış. Şimdi de gelelim Dying Light'in The Following DLC'sine. Yani arkadaşlar, bu DLC'den oyunu ilk bitirdiğimde oynama fırsatı bulamadığım için umutluydum açıkçası. Bu DLC oyuna şöyle bir hava katmış, şöyle güzellikler katmış gibi bazı abartı yorumlar da görüyordum. Evet, haksız da sayılmazlar. Ana oyunun güzelliğinden sonra Harran bölgesinden, şehir merkezinden biraz uzaklaşıp farklı yeni bir kırsal bölge sunuyor bize The Following DLC paketi. Ana hikayedeki karakter gelişiminiz DLC'ye aynen aktarılıyor. Yani sıfırdan karakter mi kasacağız diye sıkıntınız olmuyor bu konuda. Aynı zamanda bu DLC'nin asıl güzelliği, artık bir aracımız bulunuyor. Ana odağımız aracımızla görevler ve araç için geliştirme parçaları, benzin bulma gibi şeyler peşinde koşmak oluyor. Evet, araç sürüş mekanikleri Far Cry serisine aşina olan oyuncu dostlarımıza çok tanıdık gelecektir. Şahsen bana Far Cry'ı oldukça anımsattı. Yine hoş olmuş, güzel olmuş diyorum. DLC tarafında dile getirdiğim gibi araç kullanımı ana odak haline gelince haliyle haritada ona göre tasarlanmış. Geniş araziler, kırsal bölgede sürüş yapabileceğiniz şekilde. Ve evet, hal böyle olunca o Harran'dan alıştığımız binalar oldukça azaldığı için tırmanılabilir, oradan oraya atlayabildiğimiz parkur ögeleri neredeyse tamamen yok olmuş. Yani açıkçası bu durum biraz üzücü. Arabayla sürekli bir yerlere gitmeniz isteniyor. Ona da mecbur kalıyor gibisiniz zaten. Yok ben şu göreve koşarak gideceğim, çılgınlık yapacağım diyemiyorsunuz. Çünkü gitmeniz gereken bölgeler genellikle 2-3 kilometre gibi uzak mesafeler oluyor. Biraz önce dile getirdiğim gibi harita bu şekilde kırsal araziler üzerine tasarlanınca her bir yana dağılmış zombi sürüsünün arasından koşarak geçmek, bir de üstüne kanca atabildiğiniz yerlerde azalınca işkence haline gelebiliyor. DLC hikaye görevleri. Yani arkadaşlar, ana hikaye sisteminde böyle bir durum yokken yapımcı ekip DLC tarafındaki görev sisteminde neden bu yolu seçmiş bilemiyorum. Herhalde oynanış deneyimini uzatmaya çalışmışlar ama şöyle bir durum var. Ana hikaye üzerinden gitmeye çalışıyorsunuz. Onları tamamlayınca bir yandan sizi ana hikayeyi ilerletmek için yan görev yapmaya zorluyor oyun. Niye böyle bir şey yaptınız yahu? Tamam, ana oyunun hikaye tarafında oyunu sindire sindire keyifle oynadım inanın. Bol bol yan görevler yaptım, güzel gelişimler kat ettim. Aklımda kalan çok hoş hikayeler yan görevlerde vardı biraz önce anlattığım gibi. Ama DLC yan görevleri ne yazık ki çok daha içi boş geldi. Birbirine çok benzer şekilde ilerliyorlar. İşte şurada şöyle alınması gereken bir eşya var Crane. Onu getirsen sana olan güvenimiz artabilir. Ha tabii bir de şuna da değinmek istiyorum. DLC tarafındaki halk ilk gittiğimizde bize bölgeye dışarıdan gelen bir yabancıyız diye hiç ama hiç güvenmiyor. Ulan benim yaptığım yardımı Harran Belediyesi yapmadı kardeşim ya. Adamların güvenini kazanacağım, böyle yardım edeceğim diye kendimi paraladım o kadar. İşte oradan oraya sürükleniyorsunuz. Arabanızla 2 kilometre şuraya git. O gittiğin yerde yapabilecek işleri, toplanabilecek şeyleri topla. Geri bize dön. Haydi 2 kilometre daha eklendi mi geri dönüş yolu? Arkadaşlar bir de yani tamam kırsal bölge diyorum. Altımızda artık arabamız var diyorum da sürekli boş bir alanda rahat rahat süremiyorsunuz. Ne yazık ki zombi sürüleri de almış her bir yana. Araç sürüşü yaparken önünüze çıkan terk edilmiş tır vesaire büyük araçlar fazlasıyla engel oluyor size. Birden son gaz devam ederken bir yerlere çarpıp takılmış halde kendinizi fazlasıyla bulabilirsiniz. Ya da koşucu zombi sürüsünün arabanıza hücum ettiğini, tepenize çöktüğünü görebiliyorsunuz. Artık bu uzak mesafe olayı bir yerden sonra altınızda araba da olsa oyuncuyu sıkmaya başlıyor ne yazık ki. Şimdi tabi DLC olan The Following'i çok gömmüş gibi algılanmak istemem. Elbette benim asıl odağım DLC tarafının ana hikayesinin nasıl şekilleneceğiydi. Onu çok merak ediyordum. Evet, oynadığıma değdi de diyebilirim. Ana hikaye sonrası açık kapı bırakılan hikayenin asıl sonunu The Following'de görüyoruz. Spoiler vermeyeceğim, rahat olun. Hikaye sonu şaşırttı diyebilirim sadece. Dying Light'ın çıkış döneminden bu yana geliştirici ekibin gerek oyun içi etkinlikler, gerek DLC eklemeleriyle hala desteklemeleri takdir edilesi. Evet tabi ben şimdi YouTube ortamına geç girdiğim için şu an geçtiğimiz yıllarda çıkış yapmış olan bir oyunu inceledim.
Kalbimde yer eden, keyif aldığım bir oyun olduğu için sohbet videosunun dışında daha detaylı inceleme yapmamın doğru olacağını düşündüm. Yakın zamanda ise Dying Light 2 geliyor. Beklentilerimi olabildiğince düşük tutmaya çalışıyorum. Aşırı gaza gelmemekte yarar var. Dilerim ki ilk oyunun üstüne güzel geliştirmeler, tatmin edici eklemeler görebiliriz. Bize vaat edileni dilerim ki verebilir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Farklı videolarda, farklı sohbetlerde, farklı incelemelerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.